Paris. Bir küçük facianın doğurduğu büyük aşk. Hikayemiz, Paris'in büyülü sokaklarında başlar. Miraç ve Bade, dünyanın dört bir yanını gezmeyi seven, varlıklı ailelerden gelen iki gençtir. Kader onları Paris sokaklarında karşılaştırır. Bade, sokakta selfie çekerken arkasından geçen Miraç istemeden ona çarpar ve Bade'nin telefonu elinden düşüp paramparça olur. Bu küçük facia, Miraç'ın yakındaki bir mağazadan en pahalı telefonu alıp Bade'ye hediye etmesiyle, unutulmaz bir aşkın başlangıcına dönüşür. Zamanla Paris sokakları, bu iki gencin romantik ve tutkulu aşkıyla yankılanır. Ancak bu mutluluk uzun sürmez. Yaşadıkları korkunç bir motosiklet kazası, her şeyi alt üst eder. Miraç, bacağından ömür boyu geçmeyecek ciddi bir darbe alır ve artık bastonla yürümek zorunda kalır. Aynı kazada Bade ise hafızasını tamamen kaybeder. Aileleri bu aşktan habersizdir. Miraç tedavi için Paris'te kalırken, Bade'nin ailesi kızlarını apar topar Türkiye'ye getirir. Böylece yolları tamamen ayrılır. 15 yıllık sessizlik ve değişen hayatlar. Kazadan sonra Bade'nin telefonu ve geçmişe dair tüm bağları Miraç'ın yüzüne kapanır. Miraç, ailesinin ve çevresinin tüm baskılarına rağmen, kalbindeki Bade aşkı yüzünden 40 yaşına gelse bile evlenmez. Kazada kendi telefonu da çalındığı için, elinde Bade'ye dair hiçbir fotoğraf kalmamıştır. Onu sadece zihninde, hayallerinde yaşatır. Bu sırada işlerini daha da büyüterek çok zengin bir iş insanı olur. Sık sık Türkiye'ye gelse de, gözleri hep bilinçaltında o kayıp aşkı arar. Bade ise geçmişinden habersiz, Türkiye'de bambaşka bir hayat sürmektedir. Ailesinin seçtiği biriyle evlenmiş, bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Ancak işleri iflas eden kocası, onları terk edip kaçmıştır. Kızıyla yapayalnız kalan Bade, şatafattan uzak, çok zorlu bir yaşam mücadelesi vermektedir. Mardin. Hayatın ironisi ve büyük karşılaşma. Yıllar sonra Miraç, bir iş görüşmesi için Mardin'e gider. Arabasıyla ışıklarda beklerken, önünden 5 yaşlarında bir kız çocuğu ile 38 yaşlarında bir kadın geçer. Kulaklığıyla telefon görüşmesi yapan Miraç, kadını gördüğü an donup kalır, konuşması yarıda kesilir. Gözlerini ondan alamaz. Arkadaki arabaların korna sesleriyle kendine gelip yoluna devam etse de, gördüğü kadının 15 yıldır aradığı Bade olduğundan şüphelenir. Ama emin olamaz. Eğer oysa, yanındaki çocuk kimdir ve neden bu kadar hırpani, bitkin bir haldedir? Bu düşünceler Miraç'ı rahat bırakmaz. Paris'e dönse de o kadının bakışları zihninden çıkmaz. İlk fırsatta yeniden Mardin'e döner. Elinde fotoğrafı olmadığı için bir ressama Bade'nin hafızasındaki suretini çizdirir ve sokak sokak onu aramaya başlar. Sonunda bir kadın, resimdeki kişiyi tanıdığını söyler. Miraç acı gerçeği orada öğrenir. Bade, kızını büyütebilmek için sokakları süpürerek temizlik işçiliği yapmaktadır. Miraç, kadının tarif ettiği sokağa gider. Arabasından indiğinde, elinde süpürgesiyle, henüz 38 yaşında olmasına rağmen, saçlarına aklar düşmüş Bade'yi görür. Heyecanla yanına gidip, "Bade, ben Miraç" der. Bade ona bakar, ama gözlerinde hiçbir tanımışlık yoktur. Unutulan hafıza, yeniden doğan aşk. Miraç, Bade'nin izini bir daha bırakmaz. Ona maddi olarak yardım etmek istese de, gururlu bir kadın olan Bade bunu asla kabul etmez. Bir gün Bade'nin küçük kızı hastalanır ve acil ameliyat için çok büyük miktarda para gerekir. Paris'te olan Miraç durumu öğrenir öğrenmez, tüm hastane masraflarını karşılar. Bade yine de Miraç'a mesafeli davranmaya devam eder. Ta ki Miraç'ın gözü Bade'nin boynundaki kolyeye ilişene kadar. Bu kolye, Paris'teyken Miraç'ın ona aldığı hediyedir.
Miraç, kolyenin hikayesini ve geçmişlerini Bade'ye anlatınca Bade şok geçirir, geçmişi hatırlamak için kendini zorlar. Bade, Miraç'ı geçmişe dair hiçbir zaman hatırlayamaz. Fakat onun bu asil ve fedakar duruşuna yeniden aşık olur. Yine de içindeki gizli duyguları bastırır. Miraç'ın zengin ve bekar, kendisinin ise çocuklu fakir bir kadın olduğunu söyleyerek, aradaki uçurumu hatırlatır. Ancak Miraç için bunların hiçbir önemi yoktur. Ve böylece, tam 20 yıl sonra bu çift yeniden bir araya gelir ve evlenirler. İkinci sezonda neler olacak? Hikaye burada bitmiyor. Evlilikten sonra asıl büyük mücadele başlıyor. Miraç'ın zengin ailesi bu evliliği asla kabullenmeyecek, Bade'yi dışlayacak ve büyük entrikalar çevirecek. Bu amansız mücadelelerin ortasında Bade hamile kalacak. Tüm bu aile savaşları sürerken, Bade'nin küçük kızının yeniden amansız bir hastalığa yakalanması, çifti derinden sarsacak. Hatırlanamayan aşk, yeni bölümleriyle yakında. Takipte kalın.